Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Mini Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Şu an Eylül ayındayız. Bugün de Eylül'ün 17'si ve Eylül ayında şu an terasta çiçeklerde durumlar nasıl? Buyurun birlikte görelim. Burada sukulentler var. Biraz hızlı geçeceğim. Çünkü çok uzun sıkıcı bir video olmasını istemiyorum. Burada leş kaktüsü yeni şitillemiştim. Burada yine bir sukulent türümüz var. Şöyle göstereyim size. Bu da çok güzel bir tür. Burada yılan kaktüs var. Burada tesbih çiçeğimiz var. Burada yine kaktüs türümüz var. Şurada da yine kaktüs. Burada bir sukulent türü ayrı yine. Burada da yine bir sukulent türümüz var. Bunlar da sukulent türleri. Şu biraz yıprandı. Çözemedim bunun derdini. Onu tekrar yapraklardan çoğaltacağım. Üretime geçirdiklerim de var yine. Burada nar var. Görüyorsunuz çok güzel çiçeklendi. Narlarımız da olmaya başladı. Burada yine kaktüsümüz var. Burada yine sukulentimiz var. Şurada yine bir kaktüs türü var. Yapraklarımız da döküyor, artık sonbahara girdik tabi. Olsun o kadar. Burada yine kaktüsler var. Şurada yine kaktüslerim var. Şöyle hemen göstereyim size. Şu açmış durumda. Çok güzel de açtı, çiçeklendi. Bu ikinci açışı bunun. Burada yine kaktüslerim var. Şurada yılan kaktüsü yeşillemiştim. Şurada sukulent var. Daha önceki videolarda bu sukulenti görmüşsünüzdür. Şu tarafa geçebilirsem o taraftan size göstermeye çalışayım. Çünkü güneşe veriyor yönünü. Çeviremiyorum da. Çok hassas bir tür. Görüyorsunuz, bu da çok güzel gelişti. Bu da yine sukulentim var. Koca kafa sukulent. Burada da yine sukulentim var. Şöyle göstereyim. Brilliant deniliyor bu türü arkadaşlar. Ve çiçek açmaya başlıyoruz şimdi. Pembiş pembiş. Burada leş kaktüsümüz. Bu da çiçek açacak. Burada minyatür güllerim var. 2 tane. Şurada sarı milliğim var. Maşallah bu da coşmuş durumda arkadaşlar. Bakın. Çiçek dolu başı. Çok güzel. Şu milli de açmaya hazırlanıyor. Bu beyaz renk, o sarı renkli. Burada biberimiz var. Biberimiz de kızardı. Bakar mısınız? Kıpkırmızı kızarmaya başladı. Buna tohumluk bırakıyorum ben. Tohumunu alacağım. Burada yine kaktüs türlerimiz, leş kaktüs türü. Burada da yine leş kaktüs türümüz var. Burada mandavillamız var. Mandavillalar açmayı durdurdu arkadaşlar. Daha önceki videolardan mandavillalarımı hatırlarsınız. Kırmızı ve beyaz renkti. Bunun biri kırmızı, biri beyaz ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Saksılar da çünkü aynı renkmiş. Farklı bir saksıya diksem bilirdim. Ama çiçeği geçti artık. Sonra seneye artık yeniden çiçeklendiğini göreceğiz. Burada da milliğimiz var yine. Nereden devam edelim? Şuradan devam edelim. Şurada hatırlıyorsanız geçmiş videolarda petunyalarım, tohumları böyle yeşerdi demiştim. Sardunyalarımın arasında yeşermiş durumdalar arkadaşlar. Sardunyalar tabii sıcakta yıprandılar ama yine de böyle çiçeklenmeye de devam ediyorlar. Şunun çiçeğine bakar mısınız? Çok güzel. Canım benim. Maşallah. Şurada karanfiller. Karanfiller açmaya devam ediyor. Daha budamına geçmedim. Budama Ekim ayında olacağını söylemiştim size. Burada bende 2 çeşit aslında bu. Şurada da kırmızım var. Kırmızı biraz durdurmuş. Tomurcuğu var ama. Budamını da göstereceğim. Çoğaltımını da göstereceğim ilerleyen videolarda. Burada reyhanlar. Yani fesleğen. Biz reyhan diyoruz. Burada fesleğenlerim var. Bunlara geçecek artık arkadaşlar ama yine de canlı bir görüntüye sahip. Şurada hostam var. Hızlı hızlı geçiyorum hemen size göstermek için. Şurada kuruduğunu sandım bir sardunya var ama yeşerdi çok şükür. Burada yine ceylan gözü sardunyalarım var ve tekrar görüyorsunuz canlanmaya başladılar. Hava serinleyince toparlanmaya başladılar. Şurada da yine ceylan gözü sardunya. Rengini de göstereyim size. Ceylan gözleri çok dayanıklı türler arkadaşlar, sardunya olarak. Kışı da çok rahat atlatan türler. Bende de bayağı çeşit var ceylan gözünde. Şurada 11 aylık var. Bu 11 aylığın bir türlü toparlanamadı. İnşallah toparlanır. Bakalım. Yani canlanmaya çalışıyor ama uğraşıyor. Bu da sıcaktan nasibini aldı. Şöyle mi devam etsek? Şöyle edelim. Burada Cezayir menekşesi. Burada yine bir sardunya. Bunun rengi de çok hoş. Görüyorsunuz. Diğeriyle aynı renkmiş bu da. Buraya öyle şitillemişim. Bunlar sıcaktan böyle bozuldular. Görüyorsunuz değil mi? Ama yaşıyorlar, yine de toparlanmaya çalışıyor.
Şurada yine petunya tohumundan çıkma petunyalarımız ve çiçek açacak. Çiçek açınca da size yine göstereceğim. Şurada yine sardunyamız var. Beyaz sardunya. Bu da tabii sıcaktan nasibini alanlardan yine. Bu sardunyalar biraz diğerlerine göre daha hassas arkadaşlar. Ceylan gözüyle sakız çok daha dayanıklı. Onlara hiçbir şey olmadı. Burada da Efe püskülü bu. Efe püskülü Haziran, Mayıs-Haziran gibi çiçeklerini inşallah çiçeklendiğinde gösteririm size. Burada papatyamız var. Bodrum papatyalarım da görüyorsunuz. Tabii çiçeklenmeyi bıraktı ama hala canlı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Buraya sukulent yaprakları bırakmışım. Şurada yine Cezayir menekşemiz. Bu da güneş ışığıyla çalışan lomba arkadaşlar. Gece gündüz güneş ışığını alıyor buradan enerjiyi. Gece karanlık çöktüğünde de buradan ışık vermeye başlıyor. Güzel bir görüntüsü oluyor. Bu da ek bilgi olsun size, böyle balkonlarınızda, teraslarınızda kullanabilirsiniz güneş enerjili ışığı. Evet, şuradan devam edelim. Burada sukulentimiz var. Şöyle gösterebilirsem. Yine burada sukulent. Şurada da sukulentim var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir durumda. Şurada da tüylü prensesim var. Şöyle çevireyim, göstereyim. Çiçekleri şu an uyuyor. Sabah uyanıyor. Sabah açmış görüyorum çünkü akşam kapanıyor. Şurada da yine telgraf türümüz var. Pembeli telgraf türü. Şurada da yakutumuz var arkadaşlar. Yakut da bayağı uzadı. Bunun da budamı geliyor. Çoğaltacağım ama şu an çiçeğe bindi. Çiçek vermeye başladığı için önce bir çiçekleri geçsin, ondan sonra da yeniden çoğaltıma geçeceğim. Burada da yine telgraf türümüz var. Beyazlı yeşilli. Burada da yine telgraf türümüz var. Beyaz yeşil. Bu ortaya karışık bir saksı. Karman çorman dikmişim bunu. Yani şurada şöyle göstereyim. Gülüm var arkadaşlar ve begonvilim var. Şöyle de gösterebilirsem, bakın gül şuradaki. Şöyle buraya sardırdım. Begonvil de yine burada böyle sardırılmış vaziyette ama çok uzadı, çok büyüdü. Tabii içeriye alacağım. Kışın Antep'in soğuğuna dayanmaz. O yüzden kışı içeride geçireceklerden bir tanesi de o. Burada şöyle göstereyim, rozet çiçeklerim çok güzel bir şekilde açmış durumda. Ama o tarafa ışığa veriyor kendisini. Görüyorsunuzdur. Umarım gösterebiliyorumdur. Bunlar da rozetlerim. Çok güzel. Daracık saksılarda kocaman bir şekilde böyle gelişip büyüyorlar arkadaşlar. Bunları dar saksılara ekin. Eğer saksı ekecekseniz bahçede de güzel gelişiyor ama dar saksılarda çok daha güzel gelişiyor. Şöyle de göstereyim. Bu da kadife çiçeği. Şurada da gülüm var arkadaşlar. Bakın. Burada da bir tane var yine. Böyle sardırdım. Sarmaşık gülüm bunlar. Şuradan devam edelim. Çocuklar da nasıl ses yapıyor. Çocuklar bağırmayın. Anlatıyorum. Bak, sesimi duymayacaklar. Burada rozet var. Rozet de çok güzel. Bakın bu da çok güzel gelişti. Her rengini aldım herhalde rozetin. Bir kırmızı yokmuş herhalde. Pembe almışım. Burada da sakız sardunyam var. Sakız sardunyalara bakın, dediğim gibi gayet sağlıklı durumdalar. Ve çok güzel de çiçeklenmiş durumda. Şöyle hatta kaldırabilirsem, ama dökmüş bir kısmını. Ama hala görüyorsunuz çiçekleniyor. Sakız çok iyi dayandı sıcaklara. Burada yine rozet çiçeğim var. Rozet çiçeğim de açmaya devam ediyor. Eylül'ün sonlarındayız ama görüyorsunuz gayet güzel, sağlıklı bir şekilde açıyor. Burada da yine sakız sardunyam var. Evet, şuradan petunyalarla devam edelim arkadaşlar. Burada mor petunyam var. Şurada benim kırmızı kel kız petunyam var. Şu biraz daha iyi ona göre. Şurada da beyazım var. Beyaz da artık son demlerini yaşıyor ama çok güzel yine açıyorlar. Şurada da mine çiçeğim var. Yer minesi. Yer minesi de çok güzel açıyor. Yer minesi de iyi. Bunu kurtarabildim. Bir iki saksı gitti ama sıcaklarda. Buna neyse ki bir şey olmadı. Burada da fittonya, hostes çiçeğim var. Şu an yaprakları pembiş pembiş olan, benekli olan. Geçen videolarda da çiçeğini de göstermiştim. Hala çiçeği de üzerinde açmaya devam ediyor. Fittonyam bu da. Burada da yine sakız sardunyam var. Bakın bu da çok güzel bir şekilde. Şurada da var, çiçeği göstereyim. Açmaya başladı. Bordo renk, çok güzel rengi ve çok dayanıklı gerçekten sakız sardunyalar arkadaşlar. Diğer sardunyalara göre ceylan gözü ve sakızlar çok daha dayanıklı.
Şurada da ipek çiçeğim var. Bu da son demlerini yaşıyor. Tohumlarını aldım ama inşallah tohumlardan da zaten seneye tekrar dikeceğim. Yine çoğaltıma geçeceğim. Şurada da buz çiçeğim var. Buz çiçeğim de işte bir açıyor bir geçiyor. Artık bunun da son zamanları zaten. Bunun da çoğaltımına geçeceğim. Şurada yine telgraf var. Mor telgraf çiçeği bu da arkadaşlar. Bu da çok güzel gelişti. Bunu Mersin tarafında bahçelerde çok yoğun görüyordum zaten. Ama bizde tabii dışarıda yaşamıyor. Bu da içeriye girecek bitkilerden bir tanesi. Burada yine tüylü telgrafım var. Evet, yerdekilere geçelim hemen. Yerde şurada sardunyalarım var. Bunlar da sıcaktan biraz nasibini aldı. Dinlenmeleri için bu tarafa koydum. Şurada leylak var. Şurada gülüm var yine arkadaşlar. Burada da bir köşeye bir gül diktim. Leylak, çam. Çamım var burada da. Şurada datura ağacı arkadaşlar. Datura ağacı melek borusu dediğimiz çok güzel çiçekleri var. İnşallah açtığımda bu çiçekleri de size göstereceğim. Şurada dikenli tacı var. Bu yerli ve senede bir açan dikenler tacım. Şunu da göstermeden geçmek istemiyorum. Bu geçen videolarda diktiğim leylak demişim pardon. Geçen videolarda diktiğim begonvil şitili. Birkaç tane dikmiştim ama sadece bu tuttu arkadaşlar. Ama yine de çok sevindim. Bir tanesinin bile tutması mucize çünkü burada. Begonvil'de tutturdum. Burada güllerim var. Şöyle göstereyim. Şurada Japon gülüm var. Şurada bir gecelik gelin çiçeği var. Burada aloe vera var. Burada yine datura, melek borusu ve şurada da uyku çiçeğim var. Uyku çiçeğim de biraz sıcaktan nasibini aldı. Uyku çiçeği mi dedim ben. Ya arkadaşlar hızlı çekim yapıyorum ya hani çok uzun olmasın diye videolar hep yanlış söyleyebiliyorum. Küstüm çiçeği bu. Şöyle de küstürelim. Evet küstük gördüğünüz gibi küstüm çiçeği. Olur böyle şeyler, böyle hızlı çekime can mı dayanır, dil mi dayanır, yürek mi dayanır, söz mü dayanır? Evet arkadaşlar terası biraz gösterdim. Rafları da göstermek istiyorum ama video çok uzun olsun istemiyorum. Şimdilik sadece terasın böyle etrafını görmenizi istedim. Bir dahaki videoda da size rafları göstereceğim arkadaşlar. Sizlerin de bol çiçek açan sağlıklı bitkileri olsun. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.